Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü nefis bir katmer tarifiyle geldim. Bu tarifle katmerinizi hazırladığınız takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Asla şaşmayan bir tarif. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizde videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Yoğurma kabına 2,5 su bardağı oda sıcaklığındaki suyu alalım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim ve tuz çözününceye kadar karıştıralım spatula ile. 6 su bardağı unu ayrı bir kapta hazırlamıştım. Kademeli bir şekilde unu ekliyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra un takviyesine devam edeceğim. Kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebilir. Bunu her zaman ifade ediyorum. Bunun için unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben 6 su bardağı unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şöyle bir miktar toparlandıktan sonra hamurum elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Biraz yoğurma kabında yoğuracağım, hamurumu toparlayacağım. Sonrasında tezgaha alacağım. Tezgahta yoğurmak çok daha kolay oluyor. Çünkü hamurum daha güzel bir şekilde kıvam alıyor tezgahta yoğurduğumda. Hamurumuz toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurmamız oldukça önemli. Bunu da her seferinde ifade ediyorum. Bu tarz tariflerde hamuru ne kadar çok yoğurursanız hamurun dokusu o kadar güzelleşecek, kalitesi o kadar artacaktır. Şimdiki halini, şimdiki dokusunu görüyorsunuz hamurun ve birkaç dakika yoğurduktan sonraki halinde birazdan yakından göstereceğim sizlere dokusunu. Kıvamı çok daha güzel olacak, şekil almaya oldukça müsait bir hamur olacak. 3-4 dakika kadar böyle yoğurmaya devam ettikten sonra bezelerimi oluşturacağım. Birazdan yakından sizlere kıvamını göstereceğim. Hamur kesinlikle elime yapışmıyor. Ama aynı zamanda sert bir hamur da değil. Yumuşak dokulu, ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Şöyle yakından sizlere dokusunu göstereyim. Ardından bezelerimi oluşturayım. Şöyle uzun bir form verdikten sonra ayrı parçalara böleceğim. Bir kesme aparatıyla ya da bıçakla bölebilirsiniz. Toplamda 4 parçaya böldüm. Böldüğüm parçaların boyutlarının birbiriyle aynı olması için şöyle elimle bir yokladım. Büyük olanlardan küçüklere takviye yaptım ve eşit hale getirmeye çalıştım. Sonrasında yuvarlayarak bezelerimi açmaya hazır hale getirdim. Unladığım bir tepsiye hazırladığım bezelerimi aldım ve üzerini kapattım ki üstleri kurumasın. Temiz bir bezle üzerini örtün. Sonrasında açma işlemine geçebilirsiniz. Vaktiniz varsa şöyle bir 10 dakika kadar hamurları dinlendirebilirsiniz. Daha kolay bir şekilde açmak için. Ben vaktim sınırlı olduğu için hemen açma işlemine geçtim. Tezgahı ve hamuru biraz unlayarak hamurumuzu oklavayla açalım. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar açacağız. Ne kadar inceltirsek katmerimiz o kadar güzel olacaktır çünkü. Böyle açmaya devam ettikçe ara ara un vermemiz gerekiyor. Un verişlerde hamurun açılması çok daha rahat oluyor. Gördüğünüz gibi un verince hamurumuz rahat bir şekilde açılıyor. Çok da fazla una bulamanıza gerek yok tabii ki. Hamurunuzun un istediğini fark edersiniz zaten. Birazcık yapışmaya başlayacaktır. O zaman bir miktar un ekleyerek açmaya devam edebilirsiniz. Yumuşak bir hamur olduğu için hamuru açmak oldukça kolay oluyor. Sizi zorlamayan bir dokuda, bir sertlikte, yumuşaklıkta. Onun için rahat bir şekilde açılıyor. Belirttiğim gibi açabildiğim kadar açacağım. Ne kadar ince olursa o kadar iyi, o kadar güzel olacaktır çünkü katmerim. Açma işlemini bitirmeme yakın son olarak bir miktar daha un ekliyorum ve birkaç defa daha açtıktan sonra artık yağlayacağım açtığım hamurumu.
Bu kadar açmam yeterli oldu. Diğer tarafta 200 gram tereyağı ya da margarini eritelim. Tereyağı ile çok daha lezzetli oluyor tabii ki. Ama tercihinize göre margarini de eritebilirsiniz elbette. 4 ayrı bezeye yetecek şekilde yağı dağıtalım. Bir miktar yağı açtığımız yufkanın üzerine dağıtalım ve fırçayla dağıtalım. Fırça yerine geleneksel bir yöntem olan yufkayı üzerine katlayarak da dağıtabilirsiniz elbette. Bu şekilde fırçayla dağıtmak bana daha kolay geldi. O şekilde dağıttım. Her yerine gelecek şekilde, kuru yeri kalmayacak şekilde yağı dağıtıyorum. Sonrasında açtığımız taraftan başlayarak şöyle rulo yapıyoruz. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Orta kısma kadar bir tarafı, karşı tarafında orta kısma gelecek kadar gelecek şekilde rulo yapalım. Ve ortada iki tarafı birleştirelim. Şekil vermesi oldukça pratik. Yani yağladıktan sonra şekil vermekten bahsediyorum. Oldukça pratik. Şöyle ortada iki ruloyu birleştirdim. Sonrasında elimle çok hafif uzatarak karşılıklı kenarları tekrar rulo yapıyorum. Biraz uzatıyorum bu işlemi yaparken ki biraz daha incelsin. Ardından iki top haline gelmiş hamuru üst üste koyarak birleştiriyorum ve bastırıyorum. Bu kadar. Bu aşamadan sonra sadece dinlenme süreci kalıyor. Bütün hamurları aynı şekilde açtım ve bir tepsiye aldım. Üzerine temiz bir poşet geçiriyorum. Hava almayacak şekilde hamurların altına kıstırıyorum poşete ve buzdolabına kaldırarak 1 saat kadar dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda buzdolabından çıkarttım. Dilerseniz akşamdan hazırlayarak ertesi günde pişirebilirsiniz. Akşamdan bu şekilde hazırlayın, buzdolabına koyun. Kahvaltıda da sadece bu açma işlemiyle pişirme işlemi kalsın. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Dinlenen hamur rahat bir şekilde açılacaktır. Buzdolabında dinlenince içerisindeki tereyağı dondu ve şimdi güzel bir şekilde, rahat bir şekilde açacağım hamuru. Sizler de göreceksiniz. Çok az unluyorum, çok fazla una bulamıyorum bu aşamada. Önlü arkalı şöyle çevirerek hamurumu inceltiyorum. Tavanızın boyutunda inceltmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz biraz daha kalın bırakabilirsiniz tabii ki. Ben 30 santimlik tavada pişirdim katmerimi. Onun için birazcık inceltmek istedim. Dediğim gibi biraz daha kalın bırakabilirsiniz isteğinize bağlı bir şekilde. Bu kadar açmak yeterli olacaktır 30 santimlik tavam için. Tavamı orta ateşin biraz daha üstünde ısıttım ve sonrasında katmerimi tavaya aldım. Orta derecenin bir tık üstünde olsun. Çok kısık ateşte pişirmeyin. Zaten kısa sürede pişecektir katmeriniz. Ara ara çevirerek pişireceğiz. Bu aşamada dilerseniz tavayı da yağlayabilirsiniz. Ben yağlı olmasını istemedim. Sonrasında kahvaltıda ya da işte 5 çayında dilediğimiz şekilde tüketmek istedim. Yağsız seviyoruz çünkü biraz. Ama dediğim gibi şöyle çevirdikten ve bir tarafı kızardıktan sonra üzerine de yağ dağıtabilirsiniz fırçayla. Biraz daha böyle e, yağlı olsun isterseniz katmeriniz. Ben kuru bir şekilde pişirmeyi tercih ettim. İçerisindeki yağ miktarı yeterli geliyor bana çünkü. Şimdi bu aşamada dilerseniz dediğim gibi bu üst pişen kısma bir miktar yağ dağıtabilirsiniz fırçayla. Tereyağı dağıtabilirsiniz. Şöyle ara ara çevirerek katmerimizi güzel bir şekilde pişirelim. Kısa sürede katmerlerimiz hazır olacaktır. Ben az önce de belirttiğim gibi vaktim biraz sınırlı olduğu için bir tanesini pişirdikten sonraki halini göstereceğim sizlere. Diğerlerini daha sonra pişirdim. Diğerlerini de aynı şekilde açarak tavada aynı usulle pişirdim. Hiçbir farklılığı yok. Gayet iştah açıcı görünüyor gerçekten. Bu tarz tarifleri seviyorsanız katmeri benim tarifimle bir defa deneyin derim. Ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Biz ailecek çok seviyoruz bu tarz tarifleri. Biraz kalorili evet ama kahvaltılarda ve beş çaylarına gerçekten çok iyi gidiyor. Çay yanında harika oluyor. Artık kızartma işlemim bitti. Servis tabağını alıyorum. Dediğim gibi hepsini göstermiyorum sizlere. Sadece bir tanesini gösteriyorum.
Şöyle dokusunu göstereceğim sizlere. Tel tel ayrılıyor. Eğer pişirirken biraz da yağ sürseydim biraz daha dışı da yağlı olacaktı. Dediğim gibi tercihinize kalmış. O şekilde de hazırlayabilirsiniz elbette. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.